İran, Irak'la 8 yıl savaştı. Ahmadinejad'ın 8 yıllık cumhurbaşkanlığı kadar zarar görmedi. İran'da yaşadığım dönemde İranlı bir arkadaşım kahkahalar atarak ancak doğrudan kastederek yaptığı bir şakaydı bu. Mahmut Ahmadinejad. Ülkemizde adı sıklıkla anılan, hatta bir ölçüde sempati de duyulan bir isim. Ne var ki bu isim İran'da özellikle şehirli ve reformist kesim tarafından adeta nefretle yad ediliyor. Video içinde değineceğim üzere devrim lideri Ayetullah Ali Hamenei ile de arası açıldığından beri muhafazakarların da gözünden düşmüş durumda. Başka bir deyişle kendisi siyaseten ölü durumda ve her seçimde adını unutturmamak için ısrarla Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yapsa da aynı ısrarla seçimlerde adayları onaylayan Anayasayı Korucular Konseyi tarafından adaylığı reddediliyor. Bugün sizlerle Türkiye'de pek tanındığını düşünmediğim bu isimden bahsedeceğim. Öncesinde bu videoyu beğenir, Gezzete'yi takip eder, bildirimleri açarsanız bu ve benzeri birçok içerikten haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelin İran'ın tartışmalı eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'dan bahsedelim. Gezzete 10.10 başlıyor. Başkent Tahran'ın kenar mahallelerinden yükselen Mahmut Ahmadinejad'ın hikayesi 1956 yılında başlıyor. Demirci bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Ahmadinejad, İran'ın ilk alt sınıf kökenli cumhurbaşkanı olacaktı. Gençliğinde çalışkanlığıyla dikkat çekti ve İran'ın en prestijli okullarından Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği eğitimi aldı. Ahmadinejad, İran İslam Devrimi sürecinde henüz üniversite öğrencisiydi. Bu dönemde öğrenci hareketlerinde aktif rol aldı ve devrim muhafızlarının kuruluş sürecinde yer aldı. Bir öğrenci lideri olarak öne çıktı. Devrim sonrası İran-Irak Savaşı'nda istihbarat ve güvenlik birimlerinde görev yaptı. Özellikle Kürdistan vilayetindeki operasyonlarda yer aldı. 1980'lerde akademiye döndü ve doktorasını tamamladı. Ardından üniversitede ders vermeye başladı. 1990'larda çeşitli vilayetlerde valilik görevlerinde bulundu. Bu dönemde muhafazakar çevrelerle yakın ilişkiler kurdu ve tabanını genişletti. Siyasi yükselişi 2003'te Tahran Belediye Başkanı seçilmesiyle başladı. Belediye başkanlığı döneminde alt sınıflara yakın, mütevazı yaşam tarzı dikkat çekti. Belediye binasındaki lüks eşyaları sattırdı, makam araçlarını azalttı, maaşının büyük kısmını bağışladı. Kentin yoksul mahallelerine özel önem verdi. Bu imajı onu halkın adamı haline getirdi. 2005 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir zafer kazandı. Seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadele, yoksullarla dayanışma ve adil gelir dağılımı vaatleri öne çıktı. Reformist aday Rafsanjani'yi zenginlerin ve seçkinlerin adayı olarak gösterdi ve halkın tepkisini arkasına aldı. Devrim rehberi Hamenei'nin de desteğini alan Ahmadinejad, muhafazakar kesimin yeni umudu oldu. İran tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı ve Ahmadinejad seçkinler sınıfından gelmeyen bir aday olarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Şimdi tüm bunlara biraz daha yakından bakalım. 1979 İslam Devrimi sonrası Mahmut Ahmadinejad'ın hayatı oldukça hareketli geçti. Devrim sürecinde Tahran'da öğrenciyken İslami öğrenci hareketlerinin önemli isimlerinden biriydi. İslami Öğrenciler Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı ve öğrenci liderlerinden biri olarak öne çıktı. Devrim sonrasında İran İslam Devrimi Muhafızları ordusuna katıldı. Burada mühendislik eğitimini değerlendirerek mühendislik biriminde görev yaptı. 1986'da özel birliğe katıldı ve Kerkük operasyonlarında yer aldı. İran-Irak Savaşı sırasında özellikle batı bölgelerinde lojistik destek operasyonlarında görev aldı. 1980'lerin ortasında akademik hayata döndü. İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ulaşım Mühendisliği alanında doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde bile siyasi bağlantılarını sürdürdü ve muhafazakar çevrelerle ilişkilerini güçlendirdi. 1990'lar Ahmadinejad için idari tecrübe kazandığı yıllar oldu. Batı Azerbaycan vilayetinde Maku ve Hoy'da önce kaymakam yardımcılığı, sonra kaymakamlık yaptı. Ardından Kürdistan vilayetinde vali danışmanı olarak görev aldı. 1993-1997 yıllarında ise yeni kurulan Erdebil valiliğini yürüttü. Bu görevleri sırasında dikkat çeken icraatleri oldu. Yolsuzlukla mücadele etti, alt sınıflara yönelik sosyal projeler geliştirdi. Bu süreçte Ahmadinejad'ın dikkat çeken özelliği mütevazi yaşam tarzıydı. Valilik görevlerinde makam arabası kullanmayı reddetti, kendi arabasıyla göreve gitti. Lüks resmi konutlarda oturmak yerine sade evlerde yaşamayı tercih etti. Maaşının büyük kısmını hayır işlerine ve yoksullara dağıttı. Bu tutumu halk nezdinde samimi ve güvenilir bir yönetici imajı oluşturmasını sağladı. 2000'lerin başında İran'ın siyasi atmosferi değişmeye başlamıştı. Reformist Cumhurbaşkanı Hatemi döneminde muhafazakar kesim yeni bir lider arayışındaydı. Ahmadinejad'ın alt sınıflardan gelen geçmişi, mütevazı yaşam tarzı ve güçlü muhafazakar duruşu onu öne çıkardı. 2003'te Tahran Belediye Başkanlığı'na seçilmesi onun ulusal siyasete açılan kapısı olacaktı. Mahmut Ahmadinejad'ın belediye başkanlığı dönemi İran siyasetinde yeni bir dönemin habercisiydi. 2003 yılında göreve geldiğinde ülkede muhafazakarlar reformistlere karşı yeniden güç kazanmaya başlamıştı. Ahmadinejad bu siyasi atmosferi iyi değerlendirdi. Göreve başlar başlamaz radikal değişikliklerle dikkat çekti. İlk iş olarak belediye binasındaki lüks mobilyaları ve halıları kaldırttı. Bunların satılmasını emretti. Belediyedeki makam araçlarının sayısını azalttı. Kendi maaşının önemli bir kısmını belediye çalışanlarına ve yoksullara dağıttı. Belediye binasının kafeteryasında sıraya girerek yemek yedi. Çalışanlarla aynı masada oturdu. Tahran'ın yoksul güney
güney semtlerine özel önem verdi. Bu bölgelerde altyapı çalışmalarına ağırlık verdi. Kenar mahallelerdeki yol, su ve kanalizasyon sorunlarıyla bizzat ilgilendi. Sık sık bu mahalleleri ziyaret etti, halkla doğrudan temas kurdu. Belediye hizmetlerinin önceliğini zengin kuzey semtlerinden yoksul güney semtlerine kaydırdı. Kültürel alanda sıkı muhafazakar politikalar izledi. Kültür merkezlerinde İslami kurallara sıkı uyum istedi. Cadde ve sokaklardaki reklam panolarında kadın görsellerini kaldırttı. Belediye binalarında kadın ve erkek çalışanlar için ayrı asansörler tahsis etti. Bu uygulamalar reformist kesimden tepki görse de muhafazakar çevrelerde güçlü destek buldu. Bu dönemde eleştiri aldığı en önemli konu belediyenin şeffaflığı meselesiydi. Mali işlemlerin detayları kamuoyuyla yeterince paylaşılmadı. Ancak bu eleştiriler onun halkın adamı imajını zedelemedi. Aksine mütevazı yaşam tarzı ve yoksul semtlere verdiği önem popülerliğini arttırdı. Belediye başkanlığı sürecinde muhafazakar çevrelerle olan bağlarını daha da güçlendirdi. Özellikle cuma imamları ve üst düzey din adamlarıyla yakın ilişkiler kurdu. Mütevazı lider imajı ve İslami değerlere bağlılığı onu muhafazakar kesimin yeni umudu haline getirdi. Bu süreç 2005 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için güçlü bir zemin hazırladı. İran'ın 6. Cumhurbaşkanı olacak Mahmut Ahmadinejad'ın 2005 seçim süreci İran siyasetinin yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Reformist Cumhurbaşkanı Hatemi'nin görev süresinin dolmasıyla muhafazakar kesim yeni bir lider arayışındaydı ve Ahmadinejad bu boşluğu iyi değerlendirdi. Seçim kampanyasını 3 temel vaat üzerine kurdu. Yolsuzlukla mücadele, gelir dağılımında adalet ve İslami değerlere dönüş. Özellikle ülke kaynaklarının elitler tarafından sömürüldüğü söylemiyle alt sınıfların desteğini aldı. En güçlü rakibi Ali Ekber Haşimi Rafsanjani'yi zenginlerin adayı olarak gösterdi ve İran tarihinde ilk kez ikinci tura kalan seçimleri %61.69 oyla kazandı. Göreve gelir gelmez radikal değişimler başlattı. Petrol gelirlerinin doğrudan halka dağıtılması politikasını uygulamaya koydu. Adalet Payı adı verilen nakit yardım programını başlattı. Düşük faizli kredilerle ekonomiyi canlandırmaya çalıştı. Bu popülist ekonomi politikaları kısa vadede halk desteğini arttırdı. Ancak uzun vadede enflasyona yol açtı. Dış politikada sert bir tutum benimsedi. Nükleer program konusunda taviz vermez bir pozisyon aldı. Nükleer teknoloji İran'ın vazgeçilmez hakkıdır söylemini sıkça kullandı. İsrail'e karşı sert açıklamalar yaptı ve Holocaust'u inkar eden söylemleriyle uluslararası tepki topladı. İç politikada reformist kesime karşı baskıyı arttırdı. Üniversitelerde muhafazakar kadrolaşmaya gitti. Basın özgürlüğünü kısıtladı. Kadınlara yönelik kıyafet kurallarının sıkı uygulanmasını istedi. Ahlak polisi uygulamalarını yaygınlaştırdı. Devrim lideri Hamenei ile başlangıçta uyumlu bir çalışma sergiledi. Ancak zamanla kendi bağımsız çizgisini oluşturmaya çalışması bazı gerilimlere yol açtı. Özellikle kabine atamalarında ve üst düzey bürokrat seçimlerinde anlaşmazlıklar yaşandı. Bu dönemde İran ekonomisi yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle büyüme gösterdi. Fakat artan yaptırımlar ve popülist politikalar ekonomide yapısal sorunlara neden oldu. Enflasyon ve işsizlik yükseldi. Özellikle orta sınıf ekonomik zorluklarla karşılaştı. Ahmadinejad'ın ilk dönemi İran'ı uluslararası alanda daha izole bir konuma getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararları peş peşe geldi. Batı ile ilişkiler gerildi. Buna karşın Latin Amerika ülkeleriyle, özellikle Venezuela ile yakın ilişkiler geliştirildi. Ahmadinejad'ın 2005-2009 arasındaki ilk dönemi özellikle üniversitelerde ve kültürel alanda sert bir tasfiye politikasıyla hatırlanır. İlk iş olarak üniversitelere hedef aldı. Muhafazakar olmayan ve reformist görüşlü akademisyenler ya görevden alındı ya da emekliliğe zorlandı. Birçok tanınmış akademisyen reformist görüşleri nedeniyle üniversitelerden uzaklaştırıldı. Üniversite yönetimlerinde geniş çaplı değişiklikler yapıldı. Özellikle sosyal bilimler alanında köklü değişikliklere gidildi. Batı felsefesi ve sosyal bilimler müfredatı hedef alındı. Batı bilimlerinin İran toplumunu yozlaştırdığı iddiasıyla dersler İslamileştirildi. Yeni hazırlanan ders kitaplarında İslami bilimler, devrim tarihi ve İran'ın manevi mirası ön plana çıkarıldı. Öğrenci hareketlerine karşı da sert önlemler alındı. 2006'da Tahran Üniversitesi'nde Ahmadinejad'ın katıldığı bir etkinlikte öğrenci protestoları şiddetle bastırıldı ve çok sayıda öğrenci tutuklandı. Reformist öğrenci gruplarının faaliyetleri yasaklandı. Liderleri hapsedildi. Kampüslerdeki yaşam da değişti. Karma eğitim veren sınıflar ayrıldı. Kadın öğrencilere çeşitli kısıtlamalar getirildi. İslami kıyafet kuralları daha sık uygulanmaya başladı. Kadınların bazı derslere katılımı engellendi. Bu dönemde akademik özgürlük ciddi bir darbe aldı. Reformist ve eleştirel içerikli akademik kitapların yayınlanması engellendi. Batıdan çeviri kitaplara sansür uygulandı. Eleştirel görüşlerini açıkça ifade eden akademisyenler ve öğrenciler gözaltına alındı. Bu baskılar sonucunda çok sayıda akademisyen ve öğrenci yurt dışına göç etmek zorunda kaldı. İran'daki beyin göçü oranları Ahmadinejad döneminde çok yükseklere çıktı. 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İran'da büyük bir toplumsal harekete dönüştü. 12 Haziran'da yapılan seçimlerde resmi sonuçlara göre Ahmadinejad %63, reformist aday Mir Hüseyin Musevi %34 oy aldı. Seçim günü yaşanan düzensizlikler ve oy sayımındaki şüpheler protestoları tetikledi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından önce Tahran'da, sonra diğer büyük şehirlerde gösteriler başladı. "Oyum nerede?" sloganıyla başlayan protestolara katılanlar yeşil renkli kıyafetler giydi ve yeşil bantlar taktı. Bu nedenle hareket Yeşil Hareket olarak anılmaya başladı.
Gösteriler kısa sürede seçim protestosunun ötesine geçti. Reform ve özgürlük talepleri ön plana çıktı. Tahran'da milyonlarca insan sokaklara döküldü. Özellikle üniversite öğrencileri, kadınlar ve orta sınıf protestolarda aktif rol aldı. 20 Haziran'da Nida Aga Sultan'ın vurularak öldürülmesi hareketin dönüm noktası oldu. Bu olay uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. Rejim protestolara sert müdahale etti. Binlerce kişi tutuklandı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İnternet erişimi kısıtlandı, sosyal medya platformları engellendi. Muhalefet liderleri Musevi ve Kerubi ev hapsine alındı. Yeşil Hareket fiziksel olarak bastırılsa da İran siyasetine derin izler bıraktı. Hem rejim içindeki çatlakları derinleştirdi hem de sonraki toplumsal hareketlere ilham kaynağı oldu. Ahmadinejad'ın 2009'da başlayan ikinci dönemi hem iç siyasette hem dış politikada çalkantılı geçti. Seçim protestolarıyla başlayan meşruiyet tartışmaları sürerken Ahmadinejad'ın devrim lideri Hamenei ile yaşadığı gerilim de giderek tırmandı. İlk kriz 2011'de İstihbarat Bakanı Haydar Muslahi'nin görevden alınmasıyla patlak verdi. Hamenei bu karara karşı çıktı ve Muslahi'nin görevine devam etmesini sağladı. Ahmadinejad tepki olarak 11 gün boyunca kabine toplantılarına katılmadı. Ardından yakın çalışma arkadaşı Rahim Meşai üzerinden yeni bir kriz yaşandı. Meşai'nin İran milliyetçiliği söylemleri ve İslam öncesi İran kültürüne yaptığı vurgular din adamlarının tepkisini çekti. Hamenei Meşai'yi sapkın akım olarak nitelendirdi. Bu dönemde ekonomi de kötüye gitti. Nükleer program nedeniyle ağırlaşan yaptırımlar petrol ihracatını vurdu. Enflasyon ve işsizlik arttı. Yerli para değer kaybetti. Ahmadinejad'ın popülist ekonomi politikaları sorunları derinleştirdi. Dış politikada İsrail ve Batı'ya karşı sert söylemler devam etti. Nükleer program hız kesmedi. Birleşmiş Milletler'in yeni yaptırım kararları geldi. İran uluslararası alanda daha da yalnızlaştı. 2013'te görevi bırakırken Ahmadinejad hem rejim içinde hem de halk nezdinde büyük prestij kaybı yaşamıştı. Hamenei ile yaşadığı gerilim muhafazakar kesimin de desteğini kaybetmesine yol açtı. İran siyasetine derin izler bırakan çatışmalı bir dönem böyle sona erdi. Ahmadinejad'ın 2013 sonrası siyasi hayatı inişle çıkışlı bir seyir izledi. Görevden ayrıldıktan sonra bir süre sessiz kaldı. Ancak 2017 seçimlerinde yeniden aday olmaya çalıştı. Devrim lideri Hamenei'nin karşı çıkmasına rağmen adaylık başvurusunda bulundu. Anayasayı Korucular Konseyi başvurusunu reddetti. 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmak istedi ancak yine Anayasayı Korucular Konseyi tarafından veto edildi. Bu red kararına sert tepki gösterdi ve seçimleri boykot çağrısı yaptı. Bu süreçte rejime yönelik eleştirilerini arttırdı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Yolsuzluk iddialarında bulundu. Ekonomik sorunları gündeme getirdi. Özellikle yargı sistemini ve seçim süreçlerine hedef aldı. Eski yardımcısı Hamid Bagai ve danışmanı Rahim Meşai'nin tutuklanması üzerine sistem için muhalefetini daha da sertleştirdi. Rejimin üst düzey isimlerini doğrudan eleştirmeye başladı. Bu dönemde İran basınında yeterli yer bulamayan Ahmadinejad, Türkiye'de de sık sık röportajlar verdi ve kendisine alan açmaya çalıştı. İbrahim Reis'in öldüğü kaza sonrası yaşanan seçimlerde tekrar aday olmak istedi ancak bir kez daha veto edildi. Kendisi bugün İran siyasetine marjinal bir konumda. Ne reformist ne de muhafazakar kesim tarafından destekleniyor. Ancak özellikle alt sınıflar arasında hala belli bir popülerliği olduğu söylenebilir. Sistem için muhalif bir figür olarak siyasi varlığını sürdürüyor. Ahmadinejad'ın popülist siyaseti İran'da yeni bir siyasi dil oluşturdu. Alt sınıflardan gelen ilk cumhurbaşkanı olarak halkın adamı imajını ustaca kullandı. Mütevazı yaşam tarzı ve sade giyimiyle bu imajı sürekli besledi. Ekonomik vaatleri popülist politikaların merkezindeydi. Petrol gelirlerini sofranıza getireceğim sloganıyla yoksul kesimin desteğini aldı. Adalet Payı adını verdiği nakit yardım programını başlattı. Düşük faizli krediler dağıttı, sübvansiyonları arttırdı. Söylemlerinde sürekli elit karşıtlığını vurguladı. Rafsanjani gibi zengin siyasetçilere hedef aldı. Petrol mafyası ve ithalat baronları gibi kavramlarla ekonomik elitlere saldırdı. Kendisini yoksulların savunucusu olarak konumlandırdı. Dış politikada da popülist bir çizgi izledi. ABD ve İsrail'e karşı sert söylemleri içeride milliyetçi duyguları okşadı. Nükleer program konusundaki uzlaşmaz tavrı ulusal gurur söylemiyle birleşti. Ancak popülist politikaların ekonomik sonuçları ağır oldu. Nakit yardımlar ve sübvansiyonlar enflasyonu körükledi. Yaptırımların etkisiyle artan ekonomik sorunlar halk desteğini aşındırdı. İkinci dönemin sonuna doğru popülerliği ciddi şekilde düştü. Yine de Ahmadinejad'ın popülizmi İran siyasetinde kalıcı izler bıraktı. Alt sınıfların siyasete katılımını arttırdı. Seçkinler karşıtı söylem sonraki siyasetçiler tarafından da kullanıldı. Halkın adamı imajı İran siyasetinde yeni bir model oluşturdu. İranlılar her şeyi şakayı vurmayı seven, mizah kültürü geniş insanlardır. Başlarına gelen her olayı bir şekilde mizah malzemesi yapmayı başarıyorlar. Ahmadinejad da bundan müstesna değildi elbette. Bugün Ahmadinejad üzerine yazılmış fıkra külliyatı var desem abartmış olmam. Ahmadinejad'ın İran siyasetindeki benzersiz kişiliği ve sıra dışı açıklamaları İran'da kendisi hakkında zengin bir mizahın doğmasına yol açtı. Özellikle bir dönem gençler arasında Ahmadinejad fıkraları yaygınlaştı. Fıkraların yanı sıra yaptığı açıklamalar da hep şaka konusu oldu. Örneğin Mahmut Ahmadinejad'ın 2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki ilk konuşmasından sonra İranlı din adamı Ayetullah Abdullah Cevad Amoli ile Kum kentinde yaptığı bir görüşmede anlattığı bir olay Hale-i Nur yani Kutsal Işık Halkası hikayesi olarak ünlendi. Ahmadinejad bu görüşmede şunları söyledi. Konuşmaya başladığımda Bismillah ve Allahümme dediğimde bir nurun gelip beni kuşattığını ve toplantı salonunun atmosferini değiştirdiğini hissettim. Ben de bunu hissettim ve tüm
tüm liderler yaklaşık 27-28 dakika boyunca gözlerini kırpmadan beni izlediler. Bu ifadeler İran'da geniş bir yankı uyandırdı ve siyasi çevreler ile medyada tartışmalara ve hatta alaylara neden oldu. Ancak Ahmadinejad daha sonraki açıklamalarında bu iddiaları reddetti ve medyanın bu hikayeyi uydurduğunu söyledi. Ancak Ayetullah Cevadi Amoli'nin ofisi bu görüşmenin ve ifadelerin geçtiği videonun gerçek olduğunu onayladı. İranlılar bu olayı Ahmadinejad'ın ışık gösterisi olarak adlandırdı ve hakkında sayısız şaka üretildi. Ahmadinejad'ın sade giyimi, ceketi ve kısa boyu da şakaların konusu olan başka konular. Özellikle sürekli giydiği bej ceket için sayısız şaka bulunuyor. Boyuyla ilgili de benzer şekilde sayısız şaka söz konusu. Elbette bunların büyük bir kısmı hakaretamiz ve rencide edici olduğundan burada zikretmeyeceğim. Nükleer programla ilgili iddialı açıklamaları da şakalara konu oldu. İran'da nükleer teknoloji yok diyen gözlük taksın sözü popüler bir espri malzemesine dönüştü. 2009'daki seçim protestoları sırasında trafik vardı, o yüzden bu kadar insan toplandı açıklaması protestocular arasında alay konusu oldu. Ahmadinejad protestocular tarafından Tahran'ın en büyük trafik sorunu olarak anıldı. New York ziyaretlerine sürekli "Amerika'da beni dinliyorlar" demesi üzerine İranlılar Ahmadinejad'ın tek dinleyicisi CIA şakası yapmaya başladı. Bir anlamda İranlılar bu şakalarla hem siyasi gerilimi başka bir yöne kanalize etme şansı buldular hem de rejime yönelik eleştirilerini mizah yoluyla ifade etme şansı buldular diyebilirim. Gelin videoyu bitirmeden önce ben de size Ahmadinejad'ın muhafazakar duyguları manipüle etmek için kullandığı dili ve icraatlerini tiye alan bu fıkralardan birini anlatayım. Tabii bu şakanın tamamen Farsçadan tercüme olduğunu, benim bir ekleme yapmadığımı da belirteyim. Şöyle ki Ahmadinejad bir gün kılık değiştirip yoksul bölgeleri ziyarete gitmiş. Yalın ayak yürüyen küçük bir çocuk görmüş ve sormuş. "Oğlum inşallah kaçıncı sınıfa gidiyorsun?" Çocuk, "İnşallah henüz okula gitmiyorum." Ahmadinejad, "Peki inşallah ne yapıyorsun?" Çocuk, "İnşallah anne babam öldü, ben işçiyim." Ahmadinejad, "Peki neden ayakkabı giymedin?" Çocuk, "Çünkü ayakkabım yok." Ahmadinejad çok üzülmüş ve hemen beraberindeki fotoğrafçılar birkaç kare çeksin diye ağlamaya başlamış. Çocuğa, "Söz veriyorum Tahran'a döndüğümde sana ayakkabı göndereceğim" demiş. Çocuk, "Sen kimsin ki bana ayakkabı alıp göndereceksin?" deyince Ahmadinejad, "Ben Ahmadinejad'ım, İran Cumhurbaşkanıyım" demiş. Çocuk, "Aa Ahmadinejad sen misin?" deyince Ahmadinejad sevinçle, "Demek beni tanıdın. Söyle bakalım ayağın kaç numara? Tahran'dan sana ayakkabı göndereyim" demiş. Çocuk hemen 43 numara demiş. Bunu duyan Ahmadinejad şaşırmış ve "Ama 43 numara sana çok büyük gelir" deyince çocuk, "Sen sözünü tutup ayakkabıyı gönderene kadar ayağım 43 numara olur zaten" demiş. Dediğim gibi buna benzer onlarca şaka ve fıkra Ahmadinejad konusu açıldığında bugün bile anlatıla Bugün İran'ın en tartışmalı siyasi figürlerinden Ahmadinejad'ı ele aldık. Ahmadinejad bugün marjinal bir figür olarak siyaset sahnesine dönmek için gayret gösteriyor. Son olarak şunu da belirteyim, İranlıların çoğu Ahmadinejad'ın Türkiye'deki popülerliğini gördüğünde şaşkınlığa uğruyorlar. Bu ve daha fazla içerik için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki 10.10'da görüşmek üzere, hoşçakalın. İran, Irak'la 8 yıl savaştı. Ahmadinejad'ın 8 yıllık cumhurbaşkanlığı kadar zarar görmedi. İran'da yaşadığım dönemde İranlı bir arkadaşım kahkahalar atarak ancak doğrudan kastederek yaptığı bir şakaydı bu. Mahmut Ahmadinejad, ülkemizde adı sıklıkla anılan, hatta bir ölçüde sempati de duyulan bir isim.